Merhaba, bu bölümde belki de tarihin en çok yanlış anlaşılan düşünürlerinden birine, Karl Marx'ı 20. yüzyılın en önemli psikanalistlerinden Erich Fromm'un gözünden ele alacağız. Fromm'un Marx Kavramı adlı eseri hepimizin zihnindeki o kalıp yargıların çok ötesinde bambaşka bir Marx portresi sunuyor. Gelin bu yaygın mitlerin ardındaki gerçeğe birlikte bakalım. Bir an durup düşünün. Karl Marx dendiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Totaliter rejimler mi, ekonomik zorunluluklar mı, yoksa bireyselliğin tamamen ortadan kalktığı toplumlar mı? Fromm'a göre eğer aklınıza gelenler bunlarsa aslında siz gerçek Marx'la değil, onun özellikle Soğuk Savaş döneminde kasıtlı olarak yaratılmış bir karikatürüyle tanışıyorsunuz demektir. İşte o karikatür tam da bu. İnsanın tek derdinin maddi çıkar peşinde koşmak olduğunu söyleyen, ruhsuz ve karnı tok otomatlar hayal eden bir Marx. Fromm'a göre bu tablo, Marx'ın felsefesinin değil, olsa olsa tam zıddıdır. Yani onun düşüncesinin özüne yapılmış en büyük haksızlıklardan biri. Kökten yanlış bir yorum. Peki, bu analizde yol haritamız ne olacak? Önce bu yaygın yanılgıları ve bunların kökenlerini inceleyeceğiz. Sonra Fromm'un penceresinden gerçek Marx'ın kim olduğuna bakacağız. Ardından felsefesinin merkezindeki yabancılaşma kavramını derinlemesine ele alıp en sonunda da tüm bunların günümüz dünyası için ne anlama geldiğini tartışacağız. O zaman haydi başlayalım. İlk durağımız en derine kök salmış yanılgı, Marx'ın o meşhur maddeci karikatürü. Gelin bu mitin temellerini ve nasıl bu kadar yaygınlaştığını bir anlayalım. Fromm bakın ne kadar net bir ifade kullanıyor, burada tartışmaya pek yer bırakmıyor aslında. Yani popüler kanının tam aksine Marx'ın temel derdi insanın daha fazla para kazanması falan değil, insanın tam da bu maddi çıkar esaretinden kurtulması. İşte bu, Marx'ı doğru anlamak için atılması gereken ilk ve en kritik adım. Ve işin en ilginç, en ironik kısmı da burada başlıyor. Fromm diyor ki, Marx'a atfedip eleştirdiğiniz ne varsa, hani o tek tipleşmiş, tüketim odaklı, ruhsuz insanlar, dönün bir bakın bunlar aslında günümüz modern kapitalist toplumunun ta kendisi haline gelmedi mi? Yani Fromm adeta, korktuğunuz o hayalet aslında aynadaki kendi yansımanız diyor. İyi de bir düşünürün fikirleri nasıl olur da bu kadar yani tam 180 derece tersine çevrilebilir? İşte şimdi Fromm'un bu çarpıtmanın kökenlerine dair yaptığı o harika analize bakacağız. Fromm'a göre bu devasa yanlış anlaşılmanın birbiriyle bağlantılı 4 ana sebebi var. Her şey cehaletle başlıyor. Yani Marx hakkında konuşan pek çok kişi onun eserlerini, özellikle de felsefi derinliği en yüksek olan gençlik yazılarını hiç okumamış. İşte bu boşluktan Sovyet propagandası faydalanıyor ve kendi totaliter rejimini haklı çıkarmak için Marx'ı bir kılıf olarak kullanıyor. Buna karşılık anti-komünist cephe ne yapıyor? Onlar da bu çarpıtılmış Sovyet yorumunu gerçek Marx buymuş gibi kabul ediyor. Neden? Çünkü bu karikatüre eleştirmek aslını eleştirmekten çok daha kolay. Ve son olarak belki de en trajik olanı Marx'ın kendi takipçileri bile içinde yaşadıkları kapitalist sistemin düşünce kalıplarından çıkamayıp onu dar bir ekonomik çerçeveye sıkıştırıyor. Peki, tüm bu yanlış anlamalar perdesini şöyle bir araladığımızda karşımıza nasıl bir Marx çıkıyor? İşte şimdi Fromm'un bize sunduğu gerçek portreye, yani Marx'ın felsefesinin özündeki o hümanist başkaldırıya odaklanıyoruz. Bakın, tablo aslında iki farklı dünyayı gösteriyor. Bir yanda o bildik yanılgı, kaba saba bir materyalist, birey düşmanı Marx figürü. Diğer yandaysa Fromm'un bize gösterdiği gerçeklik. Felsefesinin merkezine insanın kendine yabancılaşmasına karşı bir isyanı koyan, amacı ekonomik kazanç değil, tam tersine ekonomik esaretten kurtuluş olan ve bireyselliği yok etmek yerine onun tam anlamıyla serpilip gelişmesini hedefleyen hümanist bir düşünür. Fromm'un kullandığı şu tanım ilk başta biraz garip gelebilir. Peygamberlik benzeri mesihçilik. Ama burada kastettiği şey, Marx'ın felsefesinin tarihin bir amacı olduğuna inanması, insanlığın kurtuluşuna dair nihai bir hedef koyması ve bunu yaparken de insanın onurunu ve bütünlüğünü korumak için ahlaki bir tutkuyla hareket etmesi. Bu yorum, Marx'ı kuru bir ekonomik teorisyen olmaktan çıkarıp ona manevi bir derinlik katıyor. İşte bu alıntı, Fromm'un analizinin adeta kalbi. Marx'ın hedefi insanları daha zengin yapmak değil, onları ekonomik insan olmanın o daracık kalıplarından kurtarmak.
Yani hayatın amacının sadece hayatta kalıp bir şeyler tüketmek olmadığı, insanın kendi yaratıcı, sosyal, entelektüel potansiyelini sonuna kadar özgürce yaşayabildiği bir dünya kurmak. Peki, Marx'ın karşı çıktığı, insanın kurtulmasını istediği bu esaret tam olarak ne? İşte bu sorunun cevabı, Fromm'un analizin tam merkezine koyduğu o kilit kavramda yatıyor, yabancılaşma. Yabancılaşma, en basit haliyle, insanın kendi yarattığı dünyaya, kendi elleriyle kurduğu düzene yabancı kalması demek. Kendi emeğinin, kendi ilişkilerinin, hatta kendi duygularının bir öznesi olmak yerine bir nesnesi haline gelmesi. Yani kendi hayatının direksiyonunda oturmak yerine piyasa güçleri ya da bürokratik yapılar gibi görünmez kuvvetler tarafından yönetilen bir yolcuya dönüşmesi. Fromm'a göre bu, modern insanın yaşadığı en derin ruhsal kriz. İşte bu görsel, yabancılaşmış insanın trajedisini mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. İnsan kendi yaratıcı gücüyle bir dünya inşa ediyor ama sonra o dünyanın çarkları arasında bir metaya, alınıp satılan bir nesneye dönüşüyor. Ürettiği şey artık ona ait değil. Harcadığı emek, kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin bir yolu değil, sadece bir piyasa değeri. Kısacası insan, kendi eserinin esiri oluyor. Eğer temel sorun yabancılaşmaysa, o zaman Marx'ın hümanist hedefi de son derece açık. İnsanın bu parçalanmışlıktan kurtulup yeniden bütünleşmesi. Bu sadece ekonomik bir düzenleme değil, aynı zamanda insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla yeniden barıştı. Merkezinde sahip olmanın değil, olabilmenin yer aldığı yeni bir varoluş biçimi arayışı. Tamam da 19. yüzyılda ortaya atılmış bu fikirler, 21. yüzyılın bu dijital, küresel dünyasında hala bize bir şey söylüyor mu? Son bölümde Fromm'un bu felsefeyi günümüze taşıyan uyarılarına ve analizinin ne kadar güncel olduğuna bakacağız. Fromm, Batı medeniyetini yüzyıllar boyunca ileriye taşıyan temel bir motor güç olduğunu söyler, umut ilkesi, yani daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna dair o sarsılmaz inanç. İşte Fromm, bu umudun artık kaybolduğunu öne sürüyor. Onun yerini alan yaygın bir kötümserlik ve kaygı hali, insanları özgürlüğün getirdiği risklerden kaçıp, sahte bir güvenlik vaadinin kollarına sığınmaya itiyor. Bu söz, Fromm'un o meşhur özgürlükten kaçış tezinin bir özeti gibi. Modern insan, evet bir yandan bireysel özgürlüklere sahip ama diğer yandan da bu özgürlüğün getirdiği yalnızlıktan, sorumluluktan ve belirsizlikten fena halde korkuyor. Bu korkuyla başa çıkmak için de kimliğini dev bir şirketin ya da devletin içinde eritmeyi, bireyselliğine konforlu bir güvenlik hissiyle takas etmeyi tercih edebiliyor. Ve bu analizimizi şu can alıcı soruyla bitirelim. Fromm'un ve dolayısıyla Marx'ın tarif ettiği bu yabancılaşmış insan portresi, günümüzün modern bireyine ne kadar benziyor? Yaptığımız işin performans metriklerine, sosyal ilişkilerimizin beğeni sayılarına indirgendiği, kimliğimizi ne tükettiğimizle tanımladığımız bu çağda, bizler kendi hayatlarımızın ne kadar öznesiyiz, ne kadar nesnesiyiz? Bu soru üzerine düşünmeye değer.